Merhabalar. 50'li yaşlara geldiniz ve cildinize nasıl bakacağınız konusunda kafanız mı karışık? İnternet adeta bir bilgi çöplüğü. Biri onu diyor, diğeri bunu. İnsan hangisine inanacağını şaşırıyor, değil mi? Aynen öyle. Ama merak etmeyin, o bilgi bombardımanını durdurmak için buradayız. Bu karmaşaya son veriyoruz. Sizin için bilimin ışığında, lafı dolandırmadan, en doğru ve işe yarar yöntemleri bir bir masaya yatıracağız. Ve baştan söyleyelim, bu anlatacaklarımız öyle sağdan soldan duyma şeyler değil. Arkasında çok özel bir birleşim var. Denizli'deki Yakın Sanat'ın kurucusu, değerli Gülpembe Yakın'ın yıllara dayanan titiz araştırmaları. Ve yapay zekanın o inanılmaz analiz gücü bir araya geldi. Düşünsenize, insan deneyimi ve derinliği teknolojinin hızı ve kesinliğiyle buluştu. Yani daha sağlam bir rehber olamazdı. Hazırsanız başlıyoruz. Peki, o zaman en temel, en merak edilen sorudan başlayalım. 50 yaşından sonra cildimize gerçekten ne oluyor? Hani aynada gördüğümüz o ince çizgiler, hissettiğimiz o kuruluk, bunların arkasında yatan bilimsel sebep ne? Hadi perdeyi aralayalım. İşte bu sorunun cevabı öyle yüzeyde değil, cildimizin ta derinliklerinde saklı. Biliyorsunuz bir sorunu çözmek için önce onu anlamak gerekir. Biz de şimdi tam olarak bunu yapacağız. Şöyle bir kaputu açıp motorun içine, yani derimizin o görünmeyen katmanlarına bir göz atacağız. Bakalım orada neler dönüyor. Ve motorun içindeki iki süperstarla tanıştırayım size. Kollajen ve elastin. Bunları cildimizin iskeleti, hatta bir binayı ayakta tutan o çelik direkler gibi hayal edin. Cildimize o dolgun, sıkı ve esnek görünümü veren şey işte bu harika ikilinin ta kendisi. Aynen öyle. İşte bu tablo, o bahsettiğin çelik direkler benzetmesinin zamanla nasıl değiştiğini o kadar güzel gösteriyor ki. Bakın, 50 yaş öncesi o yapı ne kadar yoğun ve güçlü. Ama zamanla üretim yavaşlayınca o direkler zayıflıyor. Direkler zayıflayınca ne olur? Bina yavaş yavaş hacmini kaybeder, sarkar. İşte o kuruluk ve çizgilerin sebebi de tam olarak bu. Ama durun, bütün suçu geçen yıllara atmayalım. Çünkü sahnede bir de gizli bir düşman var, kortizol. Yani hepimizin bildiği adıyla stres hormonu. Sürekli stres ve uykusuzluk bu hormonu resmen tavan yaptırıyor. Peki kortizol ne yapıyor dersiniz? O sağlam sandıktığımız kollajen direklerimizi bir termit gibi içten içe yiyor, bitiriyor. Tam bir gizli sabotajcı. Evet, tamam. İçeride neler olduğunu, düşmanın kim olduğunu anladık. Ne yapacağız şimdi? Tabii ki savunma hattımızı kuracağız. Cildimizi dışarıdan koruyacak o günlük kalkanlarımızı nasıl oluştururuz? İşte şimdi işin en pratik kısmına geldik. Ve inanın bu iş hiç de zor değil. 3 tane altın kuralımız var. Basit ama asla atlanmayacak 3 adım. Birincisi, nazikçe temizlemek. Cildin kendi bariyerine, o koruyucu tabakasına zarar vermeden. İkincisi, akıllıca nemlendirmek. Yani cildinizin tipine göre doğru ürünü seçmek. Ve üçüncüsü, belki de en kritiği, korumak. O güneş kremi var ya, yaz, kış, yağmur, çamur demeden her gün o cilde sürülecek. Bu konu tartışmaya kapalı. Tam da güneş kremi demişken eminim hepinizin aklına aynı soru geliyordur. Tamam, sürdüm kremimi, artık güvendeyim, bana bir şey olmaz diyebiliyor muyuz? Yani bu güneş kremleri gerçekten bizi görünmez yapan bir pelerin gibi mi? İşte bu tam bir tuzak soru ve cevabı kocaman bir hayır. Bakın şunu netleştirelim. Güneş kremi sizi görünmez yapmaz. O bir kalkan değil, sadece güneşte yanmadan kalabileceğiniz süreyi uzatan bir tür zaman kazandırıcı. Ama o süre biter. O yüzden özellikle de yaz aylarında denize girip çıktıysak, terlediysek en geç 2 saatte bir tazelemek şart. Güzel, temel savunma hattımızı kurduk, temizledik, nemlendirdik, koruduk. Şimdi özel kuvvetleri devreye sokma zamanı. Yani o serumların, kremlerin içindeki süper güçlü içerikler. Hangi süper kahraman ne işe yarıyor şimdi ona bakalım. Sabahları ilk göreve çıkan kahramanımız C vitamini. Bunu şöyle düşünün. Sabah evden çıkmadan önce cildinize giydirdiğiniz görünmez bir zırh. Sizi gün boyunca maruz kalacağınız hava kirliliği, serbest radikaller gibi tüm o dış saldırılara karşı koruyan bir antioksidan kalkanı. Gece olunca da sahneye gece vardiyasının şefi çıkıyor, retinol. Siz uyurken o harıl harıl çalışır. Adeta cildinizde bir onarım ekibi gibi. Hücrelerin yenilenmesini hızlandırır, ince çizgilerle mücadele eder ve cildin kendini tamir etme sürecine tam gaz destek verir.
İşte bu tabloda adeta bir kopya kağıdı, bir strateji rehberi. Banyonuzun duvarına asabilirsiniz. Hangi içeriği ne zaman kullanmak lazım? Çok net. Bakın, C vitamini sabah takımının yıldızı. Retinol ise sadece ve sadece gece maçlarında oynuyor. Hyaluronik asit ve peptitler ise joker oyuncular. Hem sabah hem akşam forma giyebilirler. Bu kurala uyarsak hem en iyi sonucu alırız hem de cildimizin hassasiyet gösterme riskini en aza indiririz. Harika, dışarıdan yapacaklarımızı öğrendik. Ama en başta ne demiştik? Bina gibi. Binanın dışı kadar temeli de önemli, değil mi? İşte o temelde mutfaktan geçiyor. Cildimizi içeriden nasıl besleyeceğiz? Çünkü o sağlıklı, canlı parlaklık aslında yediklerimizle başlıyor. Ve içeriden destek deyince akla ilk gelenlerden biri kollajen peptitleri. Özellikle cildimiz için hayati olan tip 1 ve tip 3. Bunları şöyle düşünün, vücudumuzun kollajen üretim fabrikası yavaşladı ya, işte biz ona dışarıdan hazır tuğlalar yolluyoruz. Bu arada küçük bir not, özellikle balık kaynaklı kollajenin vücut tarafından daha kolay emildiği, daha iyi kullanıldığı söyleniyor. Bir diğer gizli kahramanımız da omega-3 yağ asitleri. Vücudumuzda inflammaging diye adlandırılan sinsi, kronik bir iltihaplanma durumu var. Bu durum o değerli kollajenlerimizi yavaş yavaş eritiyor. İşte omega-3 tam da bu noktada bir itfaiye ekibi gibi devreye giriyor ve bu içten içe yanan ateşi söndürüyor. Bir de üstüne cildi içeriden neme doyuruyor, daha ne olsun. Madem iyilerden bahsettik, bir de en büyük düşmanlardan birini tanıyalım. AGEs. Adı biraz havalı duruyor ama yaptığı iş tam bir felaket. Basitçe anlatmak gerekirse yediğimiz fazla şekerin kollajen ve elastin liflerimize yapışıp onları karamelize etmesi gibi bir şey. Düşünün, o esnek, yumuşak yapı bir anda sertleşiyor, kırılgan hale geliyor. Yani özetin özeti, şeker cildi yaşlandırır. Bu kadar net. Kremleri, takviyeleri konuştuk ama şimdi geldik hepsinin temelini oluşturan o en önemli konuya, yaşam tarzımız. Çünkü şunu unutmayalım, dünyanın en pahalı kremini de sürseniz, eğer yaşam tarzınız doğru değilse o kremlerin yapabileceği çok sınırlı. Kesinlikle. Ve işte size parayla satın alınamayacak kadar değerli 3 sır. Birincisi, kaliteli uyku. Cildin kendini tamir ettiği o 7-9 saatlik sihirli zaman dilimi. İkincisi, stres yönetmek. Hani o kollajen düşmanı kortizol vardı ya, işte onu kontrol altında tutmak için. Ve üçüncüsü, egzersiz. Cildinize kan, oksijen ve besin taşıyan en iyi servis. Yani özetle, olay tamamen bir denge meselesi. Gerçek güzellik, gerçek sağlık, içeriden beslemekle dışarıdan korumanın mükemmel uyumundan doğuyor. Bu terazinin bir kefesi eksik kalırsa, istediğimiz sonuca ulaşmamız çok zor. Eğer bu anlattıklarımız, bu bütünsel bakış açısı ilginizi çektiyse ve daha fazlasını öğrenmek isterseniz sizi bu harika bilgilerin kaynağına Denizli'deki Yakın Sanat'a davet etmek istiyoruz. Gelin bir kahvemizi için tanışalım, bu konuları daha derinlemesine konuşalım. Ve tabii ki Denizli'ye hemen gelemeyecek olanlar için de dijital evimiz her zaman açık. Yakın Sanat'ın YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Orada sadece cilt bakımı değil, yüz yogası, sağlıklı ve uzun yaşamın sırları, sanat terapisinin o muhteşem dünyası gibi çok daha fazla konuda harika içerikler bulacaksınız. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.